Selamlar değerli takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kaynar suyla yapmış olduğum bir hafta içinde açıp yiyebileceğiniz kütür kütür nefis bir salatalık turşusu tarifi vermek istiyorum. Daha önceden bu tarifi paylaşmıştım ama videoyu çok kısa tutmuşum ve bazı detaylarını anlatmayı unutmuşum. O yüzden çok fazla soru gelmişti. Ben de bu videoyu bir kez daha çekip sizlere daha detaylı bir şekilde anlatmak istedim. Aklınızda soru işareti kalmasın diye. Aklınızda kalan tüm soru işaretlerini cevaplandırmak için bu videoyu çektim. Umarım sizler için de faydalı olur. Ve hemen bu turşumuzun yapımına geçelim. Öncelikle salatalıklarımızı güzelce yıkamakla başlıyoruz. Ben 2 kilo kornişon salatalık kullanacağım. Eğer vaktiniz varsa suyun içerisinde biraz bekletin. Şöyle 1-2 saat. Biraz da içerisine sirke koyabilirsiniz. Ve elinizle bu şekilde ovalayarak en az 3-4 sefer bol suda güzelce yıkayıp suyunu tamamen süzdürmemiz gerekiyor. Ve bir de hazırlık aşamasında şişelerimiz var. Şişelerimizi güzel bir şekilde steril etmemiz gerekiyor. Kaynar suyla güzelce yıkayın ve kurulayın, yani kurumasını bekleyin. Ve kapaklarımızı da yine aynı şekilde hiç kullanılmamış yeni bir kapakla kapatmamız gerekiyor. Böyle geniş bir kabın içerisine üzerine kaynar su koyup kenarda bekletelim. Şişelerimiz, salatalığımız ve kapaklarımız hazır olduğuna göre şimdi sarımsaklarımıza gelelim. 2 baş sarımsak kullandım ben. 2 kilo salatalığa 2 baş sarımsak yeterli geliyor. Eğer sarımsaklarınız çok iri ise bu şekilde bölerek biraz küçültebilirsiniz. Eğer küçükse hiç bölmenize gerek yok. Bir de turşumuzu yapmadan önce ocağa mutlaka kaynar su koymamız gerekiyor. Turşumuzu kaynar su ile yapacağız. Suyumuz da kenarda kaynarken şimdi hemen turşumuzun yapımına geçelim. Baş kısımları eğer çok fazla bir şeyler varsa onları kesebilirsiniz. Ben güzelce yıkadım. Baş kısımlarında hiçbir şey kalmadı. Böyle birer kiloluk cam şişelere salatalıklarımı sıkı bir şekilde yerleştireceğim. Ben altlarına nohut falan koymadım bu sefer. Sade sarımsak ve salatalıkla yaptım. Yarısına kadar doldurduktan sonra salatalığı aralarına sarımsak serpiştiriyorum ve kalan kısmı yine salatalıkla sıkı bir şekilde dolduruyorum. Elinizle ara ara hafif hafif bastırabilirsiniz. Ne kadar sıkı bir şekilde dolarsa o kadar iyi olacaktır. Eğer çok sıkı dolmazsa suyunu koyduğunuz zaman altta hafif bir boşluk oluyor. O yüzden sıkı bir şekilde doldurmak önemli. 2 kilo salatalıktan 4 şişe, yani 4 kiloluk cam şişeyi doldurdum. Kalan sarımsakları da üzerlerine pay ediyorum. Ve bu şekilde çok kolay yapım arkadaşlar. Hepsini bu şekilde doldurduktan sonra şimdi kullanacağımız tuzumuz, şekerimiz ve limon tuzumuz var. Bunların da ölçülerini detaylı bir şekilde sizlere vereceğim. Kullandığınız tuz yemeklik billur tuz maalesef olmaz arkadaşlar. Bu şekilde böyle limon tuzu görünümünde tuzlar var. Yani kaya tuzu, turşuluk, salamuraluk tuz kullanmamız gerekiyor. Bu şekilde turşularınız erimeyecektir. Her bir kavanozun üzerine 1 yemek kaşığı tepeleme dolu olacak şekilde tuzumuzdan ilave edelim. Bu bana çok sorulmuştu. Yemeklik tuz olsa olmuyor mu? Olmuyor arkadaşlar. Maalesef bu şekilde iri tuz kullanmamız gerekiyor. Her turşu için aynı şey geçerli. Şimdi üzerlerine birer tatlı kaşığı da toz şeker ekliyoruz. Toz şeker turşunun bu asit oranını dengeliyor. Koymasanız da tabii ki olur ama bence lezzetini biraz daha etkiliyor. Koymanızı tavsiye ederim. Şimdi birer çay kaşığı da limon tuzu ekliyoruz. Limon tuzu da turşumuzun hem ekşilik veriyor hem de daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. O yüzden mutlaka ekleyelim. Şimdi sirke kısmına geldik. Her 1 litrelik cam kavanoza 1 çay bardağı üzüm sirkesi ekliyorum. Elma sirkesi de kullanılabilir. Üzüm sirkesi de hiç fark etmez. Eğer çok fazla aşırı sirkeli istiyorsanız 1 su bardağı da koyabilirsiniz. Ama bana soracak olursanız 1 çay bardağı yeterli geliyor.
Evet, şimdi son olarak üzerine ocakta fokur fokur kaynamış olan suyumuzu tamamlıyoruz. Kaynar suyla erir veya bozulur ya da yumuşar diye kesinlikle düşünmeyin arkadaşlar. Aksine kütür kütür oluyor ve kaynar su sayesinde de kapaklar vakumlanıyor ve daha uzun süre muhafaza edebiliyorsunuz turşularınızı. O yüzden aklınıza hiçbir soru işareti kalmasın. Ben her sene turşularımı bu şekilde kaynar suyla yapıyorum ve gerçekten lezzetine doyum olmuyor. Turşunuzu bu şekilde en az 1-2 sene, hatta daha fazla bile muhafaza edebilirsiniz. Evet, kaynar suyumuzu koyduktan sonra hiç kullanılmamış yeni bir kapakla 2 geri bir ileri olacak şekilde kapatıp sıkıştıralım. Ve bu şekilde biraz böyle alt üst yaparak sallayalım. Sirkesi, tuzu, kaynar suyu birbirine güzel bir şekilde karışsın. Sonrasında kapağı alta gelecek şekilde temiz bir bezin üzerine kapatacağız ve vakumlama işlemini yapmamız gerekiyor. İçine koymuş olduğumuz kaynar su sayesinde kapak vakumlanıyor dediğim gibi ve turşumuz istediğiniz serin bir ortamda dilediğiniz kadar muhafaza edebilirsiniz. Evet, son kapağımı da kapatıyorum ve şimdi üzerine o kaynar suyun sıcaklığını uzun süre muhafaza edebilmesi için üzerine sofra bezi örteceğim ve aynı yoğurt mayalar gibi güzelce saracağım ve bir gece bu şekilde bekleteceğim. Bir gecenin sonunda düz bir konuma getirip bir hafta boyunca saklayacağım serin bir ortamda. Sonrasında sizlere açarak o kıvamını, görüntüsünü, o renginin güzelliğini sizlere göstermek istiyorum. Evet, bu şekilde yoğurt mayalar gibi saralım. Dediğim gibi vakumlama işlemi daha kolay ve daha hızlı olacaktır. Evet, bir gün bu şekilde beklettim. Hiç oynatmadım yerinden. Bir gün sonra bakıyorum kapaklar ne durumda diye. Gördüğünüz gibi kapak hafif içe çökmüş. Bu şekilde hiçbir akıntı, hiçbir sızıntı yok. Zaten beze koyduğunuz zaman belli olacaktır ıslaklıktan veya suyu eksilecektir. Eğer böyle bir durum yaşarsanız o turşunuzu buzdolabında muhafaza edin. Hiçbir şey olmaz. Sadece dışarıda bekletmeyin. Ama hepsi kapakların tutmuşsa, hafif içe doğru çökmüşse bir mutfak dolabında veya serin bir kileriniz varsa orada muhafaza edebilirsiniz. Evet, sizler için bir hafta bekledim bu çekimleri yaptıktan sonra. Bana bu çok sorulmuştu. Nasıl oluyor? Yani hiç göstermiyorsunuz son hali nasıl? O yüzden sizler için bir hafta bekledim. Bir hafta sonra bu şekilde kapağımın kenarını bıçakla hafif gevşetip açıp sizlere göstermek istiyorum. Suyunda gördüğünüz gibi kesinlikle bulanıklık yok. Kullandığım su kaynatılmış su arkadaşlar. Yani çeşme suyu ama kaynattım fokur fokur. O yüzden gönül rahatlığıyla bu şekilde yapabilirsiniz. Hazır su da kullanabilirsiniz. Hazır suyu kaynatın. O şekilde de kullanabilirsiniz tabii ki. Evet, hemen şöyle tabağıma alarak sizlere daha yakından göstermek istiyorum. Havalar şu an sıcak olduğu için bir hafta içinde yenecek kıvama geliyor. Ama tabii havalar biraz serinleştiği zaman 15-20 günü bulabiliyor bu süre. Ama dediğim gibi ben sizlere son halini göstermek istediğim için biraz acele ettim. Ve bir haftada açıp sizlerle bu salatalık turşunun son halini göstermek istedim. Evet, şöyle hemen bölmek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Kütür kütür nefis bir turşu oldu arkadaşlar. Elimden geldiğince tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım bu videomda. Eğer yine aklınıza takılan sorular varsa bu videonun altına yorum yazabilirsiniz. Ben de gördükçe sizlere cevap vermeye çalışırım. Evet, bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bunun gibi daha birçok turşu tarifi, kış hazırlıkları sayfamda var. Mutlaka sayfama bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Her bütçeye uygun birbirinden güzel tariflerim var. Umarım sizler için de faydalı olur.
Eğer videomu beğendiyseniz ve faydalı buluyorsanız beğenmeyi, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretini de açarsanız yeni gelecek birbirinden güzel tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.